Merhaba, ben Zübürlenk. Şayet sizlerle ilk defa karşılaşıyorsak ben her hafta kendin yap ve dikişle ilgili yepyeni projeler üretiyorum. Ve bugünkü konumsa sizlerle bir pantolon dikiyoruz. Hatta bir kot dikiyoruz. Gördüğünüz gibi pantolonumun harika cepleri, arka kısımda kot cepleri, patleti ve bir pantolon dikimine dair tüm detayları var. Gerçekten heyecanlandığım bir proje oldu ve eminim sizin de işinize çok yarayacak. Bu pantolonun hikayesi ise şu: ben bu pantolonun aynını Massimo Dutti'de gördüm ve fiyatı tam olarak 429 TL'ydi. Ben ise bu pantolonu sadece 10 TL'ye diktim. Lafı çok uzatmadan videoya başlamak istiyorum ama öncesinde size de bir tüyo vermeliyim. Bunun gibi kalın kumaşları kullanacaksanız şayet kendinize kot iğnesi ya da kalın kumaş iğnesi gibi bir dikiş iğnesi almalısınız. Aksi halde dikişinizi dikerken maalesef iğnenizde kırılmalarla ya da ipliğiniz ayrılmalarla karşılaşabilirsiniz. Daha fazla detay ve bilgiye sahip olmak için de Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Şimdi hazırsanız lafı çok uzatmıyorum ve başlıyorum. Bu proje için ihtiyacınız olan yaklaşık 2 metrelik bir kumaş. Benim kumaşım Canvas, kalın bir kumaş. Kumaşımı şimdi tersi yönünde seriyorum. İhtiyacınız olan bir diğer şey ise kopyalama işlemini yapabilmek için sahip olduğunuz bir adet pantolon. Daha sonra ise pantolonumun ön kısmını kumaşımın tersi olan yere gelecek şekilde yerleştirdim ve tüm çevresinde formumu aktardım. Pantolonumu böyle iyice gererek dikiş paylarını da kapsayacak şekilde aktarım işlemini yap. Ben özellikle bunları yaptıktan sonra genel olarak formumu ölçerek de çapraz kontrol yapıyorum. Bunların dışında bildiğiniz gibi cep torbam var. Cep torbası formumu da aynı şekilde pantolon paçasından başlayıp gövdesine kadar aktarmış oldum. Şimdi yapacağım işlem şu: her bir tarafından 1 cm dikiş payını vererek parçamı kesmek. Bu arada bir not daha. Pantolonumun özelliği belden başlayıp aşağıya doğru biraz daralması, sonra da genişlemesi. Ama gördüğünüz gibi biraz İspanyolluğu var. Ben bu formu değiştirmek istiyorum. O yüzden pantolonun bel kısmından aşağıda 29 santimetreye gelen noktasını işaretliyorum. Ve aynı işareti karşı tarafta da yapıyorum. Yapacağım şey şu: belimden kalçama doğru, kalçamın en geniş olduğu yere doğru formumu sabit tutacağım. Sonra dümdüz şekilde genişleteceğim. Geliyorum, pantolonun ağından itibaren bu alanı dümdüz bu şekilde genişletiyorum. Sonra karşı tarafa gidiyorum. Burası o 29 santimetrelik alan. Burası ise benim etek ucumdu. Bu noktadan da bu noktayı dümdüz olacak şekilde genişletiyorum ve sonrasında kendime geniş bir pantolon elde ediyorum. Çiziyorum. Sonrasında 1 cm dikiş payı vererek kesiyorum. 2 adet ön parçamı kestim. Ben bunu yaparken elimde yer alan bir pantolondan faydalandım. Siz elinizde yer alan birkaç tane pantolondan yararlanarak bu modelin aynını elde edebilirsiniz. Nasıl? Üst kısmında bedeninize güzel geldiğini düşündüğünüz bir pantolonun kalıbını aktarırsınız. Daha sonra ise alt kısmını daha çok sevdiğiniz bir pantolonun ölçülerini alarak bu parçayı genişletebilirsiniz. Burada önemli olan konu hata yapmamak için bildiğiniz gibi kalıbı kopyalıyoruz. Her seferinde ölçü almak. Örneğin üst tarafa geleceğim, ölçeceğim ve burada payları verilmiş parçamla aynımı değerlendireceğim. A kısmına gelip ölçeceğim. Sonra buradaki A kısmım doğru mu diye kontrol etmem lazım. Sürekli ölçülerimi kontrol ederek kesimi yapacağım ki hata olmasın. Kendi ölçülerimi de verecek olursam paylarım dahil A kısmının genişliği 30 santim, bel kısmında parçalar dahil 22,5 santim. Diz kapağı alanımın genişliği 27 santim. Etek ucumun toplam genişliği ise 32 santim. Bu ölçüler 36 ve 38 arasında bir bedene ait ölçüler. Ben işlemlerimi yaparken küçük bir hata yaptım. Ön parçaları birbiriyle karıştırdım. Ama önemli değil. Onun da bir çözümü var. Ön tarafa ekstra pay keseceğim. Onu da şöyle çözeceğim. Kendime 19 santimetre uzunluğunda 6 santim genişliğinde bir parça keseceğim. Daha sonra kestiğim parçayı burasıyla birleştirerek buradan bir çıkıntı yapacağım. Siz bunu kalıbınızda da oluşturabilirsiniz. Ben parçama eklemeyi unuttuğum için ekstra şimdi dikerek ekleyeceğim. Bu parçamın dışarıdan gözüken kısmı, patlet parçamın da dışarıdan gözüken kısmını yüzeyine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında ise bu parçayı dikiyorum. Parçamı açıyorum, ütülüyorum. Daha sonra içeriye doğru katlayarak son halini vermiş oluyorum. Bu pantolonumun dışarıdan gözüken sol kısmı. Şimdi ise arka parçamı yapacağım. Arka parçamı iyice gerdirerek buradan yine formumu aktarıyorum. Şimdi ise buradaki kavisimi aktaracağım. Yalnız fark ettiyseniz burada dikiş paylarım var. İçeriye doğru katlanmış olan. Buradaki dikiş payım benim 1 cm. Buradan 1 cm dışarıda her seferinde aynı ölçüleri alarak şuradaki formu tam şekilde yansıtıyorum. Arka parçamın içeriye doğru yansımış kısmı var burada. Yaklaşık olarak 3 parmak geliyorum, burada 3 parmaklık ölçüyü alıyorum. Her seferinde buradaki eksik olan ölçüye bakıyorum. Burada 3,5 cm. Geliyorum, burada 3,5 santimetreyi de yansıtıyorum. Buradaki de 3,5. Geliyorum, 3,5'u yapıyorum. Yani buradaki parçayı dışarıya doğru yansıtmış oluyorum.
Tüm formumu çizdikten sonra yapacağım şey ise şu olacak. Çekiştireceğim ve böylece pantolonumun buradaki formunu da tam olarak aktarmış olacağım ve arka parçamı da oluşturmuş olacağım. Bu parçadan da toplamda 2 adet kesiyorum. Ve ön parçada olduğu gibi pantolon paçalarındaki genişlemelerin aynısını da bu parçada yapıyorum. Dikim işleminden önce muhakkak ölçülerini kontrol ediyorum. Serdal A kısmından genişliği 38,5, diz kapağı genişliği 31, bel genişliği ise dikiş payları daha 22 cm. Şimdi ise toplam bel çevresini genişliyorum ki kendime bel kuşağımı hazırlayayım. Benim parçamda bu ölçü yaklaşık olarak 83 cm. Her iki taraftan da 1 cm dikiş payını verdiğimde 85 cm uzunluğunda 4 cm kemer genişliğim olacağı için de toplamda 10 cm kalınlığında kendime bir kuşak kesiyorum ve sonra bunu ortadan ikiye katlayarak ütülüyorum. Şimdi ise sıra geldi pantolonun ceplerini yapmaya. Görmüş olduğunuz gibi ben pantolonun cebinin yerini daha önce kesmiştim. Bu da pantolonumda bu alana tekabül ediyor. Sonrasında kestiğim yerden 1 cm dikiş payı vererek bu parçayı kestim, çıkardım. Bunu yapmamın sebebi gördüğünüz gibi pantolonun içine elini sokabiliyor olmam. Sonrasında ise pantolonun iç kısmında yer alan bu cep torbasını kestim. Burada cep torbanızın ne kadar genişlikte ve ne kadar uzunluğunda olacağını tamamen size kalmış. Ben 16 cm genişliğinde 20 cm uzunluğunda yaptım. Çünkü pantolonumda büyük cepler olmasını çok seviyorum. Normalde cep torbası 2 parçadan oluşur. Ön cep, arka cep olarak. Ben tek seferde 2 parçayı da çıkarmak için toplamda 32 cm genişliğinde ve 20 cm uzunluğunda bir parça kestim. Bu benim cep torbam olacak. Fakat bildiğiniz gibi cep torbamı şayet böyle dikersem şurada gördüğünüz çiçekli görüntü olur. Ama ben pantolonumda böyle bir şey istemiyorum. Dolayısıyla bu kestiğim parça gibi uzunca bir parçayı iç kısımda oluşturmam gerekiyor. Fakat bunun öncesinde bir işlemim daha var. Bel parçamın kendinden gelen bir kavisi vardı. Bu kavisi bir kalemden yararlanarak diyorum. Çizdikten sonraki bir makastan yararlanarak keseceğim. Burası benim pantolonumun yan cebi olacak. Bu parça pantolona ait, bu parça ise diğer pantolonuma ait. İşlemlerime geri dönecek olursam da kendime ekstra bir parça daha kesiyorum. Görmüş olduğunuz bu parça. Bu benim ne pantolonumu tamamen cep boyu kadar ne de daha kısa. Kendi kot pantolonlarınızdan da kontrol edebilirsiniz. Ben bu parçayı 12 cm uzunluğunda kestim ve cep torbamın da ortadan ikiye katlandığı yeri boyunca. Bunu cep torbamın ikinci işlemi olarak birleştireceğim. Birinci işlemime gelecek olursam pantolonumun cep torbasını yine aynen böyle yerleştiriyorum. Düzgün şekilde yerleştiğine emin oluyorum. Sonrasında ise bu cep formunu kumaşıma aktarıyorum. Daha sonra ise kumaşımı açıyorum ve aktarmış olduğum bu parçayı bir güzel kesiyorum. Sonra cep torbam böyle gözüktü. Bu ise pantolonumun dışarıdan gözüken kısmı. Her iki parçamın da dışarıdan gözüken kısımlarını yüz yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. İğneleme işlemini yaptığım hat boyunca dikişimi dikiyorum. Daha sonra bu parçayı alarak ters çevirip içeriye doğru ütülüyorum. Bu ütüleme işlemini de yaptıktan sonra ise tüm kot pantolonlarında yer alan bu iki sıra dikişimi de dikiyorum ve cep torbamın ilk işlemini yapıyorum. İkinci işlem ise iç parçayı yapmak olacak. Gördüğünüz gibi iki sıra dikişimi diktikten sonra ön parçamın görüntüsü böyle oldu. Arka cebim ise bu şekilde. Şimdi arka cep torbamı katlayıp ön tarafa doğru getiriyorum. Buradaki kavisimi fark ettiyseniz devam ettiriyorum. Parçamı çevirdiğim zaman bu şekilde cep torbamın gözükmemesi için daha önceden kesmiş olduğum parçamı şimdi geliyorum. Bunun üzerine yerleştiriyorum. Tabii bunu yaparken de şu parçayı açıyorum. Bu şekilde yerleştirdikten sonra şu kenarları boyunca dikişimi dikiyorum ve bu dikiş dikmeden önce bu ek parçamı da overlock'unu çekiyorum ki temiz bir şekilde birleşsin. Ön parçam bu şekilde gözükecek. Arka parçayla yan dikişleri diktiğimde ise parçamı rahat bir şekilde kullanabiliyor olacağım. Ben diğer parçamda bu işlemi yaptım ve görüntüsü gördüğünüz gibi böyle oldu. Arka taraftaki görüntüsü ise bu şekilde. En sonunda tabii ki cep torbanızın bitişi için alt parçanızı dikmeniz lazım ve cep parçamız artık bitti. Şimdi geldik ön parçaların birleşim sürecine. Hatırlıyorsanız ön tarafta bu parçayı ekstra dikmiştim. Şimdi son bir işlem kaldı. Ön taraftan gözüken sağ parçam içinde kendime 11 cm genişliğinde ve 21 cm'de uzunluğunda ek bir parça kestim. Bu parça fermuarım açıldığında şurada gözükecek aşağıdaki iç parça oluyor. Bu aşamadan sonra bildiğiniz üzere pantolonumuzun fermuar kısmının dikim sürecine başlıyoruz. Bu parçanın üzerine fermuarımı koyup aşağısına ekleyerek birleştiğimde
aynı o görüntü olacak. Atlet dikimiyle ilgili tüm detayları ise bu videodan izleyebilirsiniz. Videoyu aşağıda açıklamalar kısmında veya ekranın sağ üzerinden izleyebilirsiniz. Oradan da bu ön tarafı nasıl detaylı bir şekilde diktiğimi öğreniyor olacaksın. Şimdi ön tarafımızı da yaptığımıza göre arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafa da gelecek olursam pantolonumdan kopyalayarak kendime bir cep yaptım ve pantolonumdaki yerini de işaretledim. Bu parçanın buraya geleceği şekilde tutturuyorum. Ve daha sonra her bir çevresinden diktiğimde işlemi bitiriyorum. Bittiğinde parçam bu şekilde gözüküyor. Cep dikimi ile ilgili bir de küçük tüyo vermek isterim size. Öncesinde ön formunu ve bir kat katlandığı yan formunu dikin. Daha sonra ise birleştirdiğinizde sadece şu en kenardaki incecik dikişleri dikin. Böylece aynı kot pantolonlarda olduğu gibi çok güzel bir pantolonunuz olacaktır. Bu cep torbamı da birleştirdikten sonra parçalarımı geleceğim. Yüz yüzüne gelecek şekilde yerleştireceğim. Daha sonra ise tüm bu hat boyunca dikişimi dikeceğim. Overlock'umu çekeceğim ve ütüleyeceğim. Bu işlemler sonrasında ise arka parçam tamamen bitmiş olacak. Ön tarafla ilgili uygulamalarımı da yaptıktan sonra görüntüm bu şekilde olacak. Tüm parçalarımı yaparken pantolon ağımda dahil olmak üzere spor dikişlerimi yapmayı unutmuyorum. Şimdi sıra geldi ön ve arkayı birleştirmeye. Bu parça ön parçaydı. Bu ise arka parçam. Arka parçamın da buradaki spor dikişini yapmıştım bu arada. Şimdi geliyorum. İki parçayı yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde yüzü yüzüne geldikten sonra ilk önce sadece yan tarafları dikiyorum. Hem bu tarafı hem de bu diğer tarafı. Bu şekilde diktikten sonra ise parçamı ters çevirip ütülüyorum. Şimdi şu yan taraftan da spor dikişimi yapıyorum. Bu işlemler de bittikten sonra yine ters çeviriyorum. Bu sefer de pantolonumun A kısmına gelmesini sağlayarak pantolonun paçasından başlayıp A kısmından devam edip diğer etek ucuna kadar dikiş işlemini devam ettiriyorum. Fakat belirttiğim gibi ilk önce yan dikişleri dikiyorum. Açıyorum. Spor dikişini çekiyorum. Daha sonra ters çevirip bu sefer de A kısmını dikiyorum. Ve sadece parçamın bel kısmı kalıyor. Tüm dikişleri diktiğim zaman artık gördüğünüz gibi hemen hemen bitti. Kaldı geriye bel kısmı. Bel kısmı için de ben kendime 6 cm genişliğinde ve toplam bel çevremin kalınlığı artı 2 cm uzunluğunda 2 adet parça kestim. Sonrasında bu parçaları ön ve üst tarafından 1 cm dikiş payı alanından diktim. Daha sonra ters çevirdiğimde görüntüsü aynen böyle olacak. Şimdi geliyorum ve fermuarımı açıyorum. Açtıktan sonra ise bu ilk parçayı hemen hemen başlangıç noktama denk gelecek şekilde yerleştiriyorum ve tüm çevresi boyunca ilk önce bu dışarıdan gözükecek ilk katı dikiyorum. Ve tüm bel hattı boyunca bu iğnelediğim nokta gibi tüm çevresinden 1 cm dikiş payı vererek dikiyorum. Diktikten sonra ise ters çeviriyorum. Ters çevirdiğimde artık gördüğünüz gibi normal bir pantolonda olan o bel hattı görüntüsü oluşuyor. Sonrasında şöyle yapıyorum. Parçayı ters çevirdiğimde içte kalan şu kısmı kapatmamış oluyorum. Onun için de yine aynı formülü izliyorum. 1 cm dikiş payını içeriye doğru katlıyorum. Ve katladıktan sonraysa buradan da dikişimi dikiyorum. Böylece bel hattındaki tüm o dikiş yerlerim, kusurlarım ve her şeyim de kapanmış oluyor. Bununla ilgili de bir tüyo vereyim. Ben şöyle yapıyorum. Tüm katlama işlemini yaptıktan sonra elimde teyelliyorum. Sonrasında ters çeviriyorum ve dışarıdan dikiyorum. Bunu yapmamın sebebi de daha şık bir şekilde gözükmesini sağlamak. Dilerseniz de kotlarınızda olduğu gibi tüm ön kısmı, üst kısmı dahil olmak üzere bir çima dikişi yapabilirsiniz. Yani kenara en yakın noktadan dikiş oluyor bu. Şimdi son kalan bel hattımı da yaparak hemen dönüyorum. Tüm dikiş işlemlerini yaptıktan sonra bel kısmında artık bu şekilde gözüküyor. Şimdi her pantolonun ayrılmaz parçası olan bu biritleri ekleyeceğim. Ben bunun için de yaklaşık 4 cm genişliğinde bir parça kestim. Uzunca kestim ki her seferinde bunu kullanayım. Yapacağım işlem ise şu: kendi kot pantolonumdan kopya çekerek belli noktalarda bu parçalardan kendime 5 tane kemer yuvası yapacağım. Dikiş işlemi şöyle oluyor. İlk önce böyle koyuyorsunuz ve buradan dikişinizi dikiyorsunuz. Sonra parçanızı ters çeviriyorsunuz ve daha sonra dışarıdan gözüken kısmını da sağlamlaştırmak için bir dikiş daha atıyorum. Tüm bu işlemlerden sonraysa dediğim gibi 8 cm olarak kestiğimde, yani netinde 6 cm olacak şekilde parçamı hazırlıyorum. Ve kesilen kısmından da içeriye katlayarak buradan da bir dikiş atıyorum. Böylece kemer tokam hazır olmuş oluyor. Bunu nasıl yapacağınızı ve nerenize koyacağınızı emin olmak için kendi kot pantolonlarınızdan faydalanabilirsiniz. Tüm bu işlemler sonrasındaysa son olarak paça kısmıma geliyorum. Buradaki fazlalıkları kesiyorum ve sonrasında 2 kat katlayıp tüm çevresi boyunca dikişimi dikiyorum. Ve bu işlemleri de bitirdikten sonra artık kot pantolonum giyilmeye hazır. Siz isterseniz paça kısmına dikmeyip böyle süklüm püklüm de giyebilirsiniz. Umarım bu proje sizler için faydalı olmuştur. Buradaki fazlalık iplikleri de söktükten sonra
bomba gibi bir pantolon olacağına çok eminim. Benim gerçekten ihtiyacım olan ve hiçbir şekilde bulamadığım, bulduysam da bahsetmiş olduğum gibi saçma sapan rakamları olan bir pantolondu bu. Bu pantolon ve çok daha fazlasını sizler için videonun sonuna bir oynatma listesi olarak ekliyorum. Her hafta yüklediğim içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. O zaman haftaya tekrar ve yepyeni bir içerikle burada buluşmak dileğiyle. Sevgiler. Görüşmek üzere.